Mekke'de anasıyla babasının yanında Mus'ab bin Umeyr'den daha sevgili, daha aziz ve el üstünde tutulan başka bir genç yoktu. O, Mekke gençlerinin en güzel giyineni, en güzel kokular süreniydi. Giydiği elbise ve ayakkabılar Yemen'den özel getirtilirdi. Annesi Hunnas bint Malik, son derece zengin ve otoriterdi. Mus'ab'ın bir dediğini iki etmez, onu ipekler içinde yaşatırdı. Mekke sokaklarından geçerken bıraktığı koku günlerce oradan gitmez, halk onun zarafetine hayranlıkla bakardı. Resulullah'ın Erkam bin Ebül Erkam'ın evinde insanları gizlice İslam'a davet ettiğini duyunca kalbine bir merak düştü. Gecenin örtüsü altında Darül Erkam'a gitti. Resulullah'ın huzuruna girip onun okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Resulullah elini Mus'ab'ın göğsüne koydu ve dua etti. O an kalbi İslam nuruyla doldu ve kelime-i şehadet getirdi. Mus'ab Müslüman oldu ve inancını bir süre ailesinden ve Mekkelilerden gizleyerek gizlice ibadet etmeye başladı. Osman bin Talha, Mus'ab'ı Erkam'ın evine girerken ve Kabe kuytusunda namaz kılarken görüp durumu annesine haber verdi. Annesi ve akrabaları onu yakalayıp hesaba çektiler. Mus'ab, inandığı hakikati korkusuzca yüzlerine karşı haykırdı. Annesi öfkeyle haykırdı. "Terk et bu dini." Mus'ab yanıt verdi. "Ben Allah'a ve onun elçisine iman ettim, asla dönmem." Ailesi onu zindana kapattı, ayağına pranga vurdu. Günlerce aç ve susuz bırakarak dininden döndürmeye çalıştılar. O ipek elbiselerin içindeki nazlı beden sıcak zindanlarda ve işkence altında eridi. Cildi yılan derisi gibi soyuldu. Mus'ab zindandan kaçmayı başardı. Resulullah'ın izniyle dinini korumak için Habeşistan'a hicret eden ilk kafileye katıldı. Habeşistan gurbetinde çile çekti. Bir süre sonra Mekke'de durumun düzeldiği şayiası üzerine tekrar Mekke'ye döndü. Resulullah'ın huzuruna geldiğinde üzerinde eski elbiseler vardı. Onu gören sahabeler gözyaşlarını tutamadı. Resulullah buyurdu: "Mus'ab'ı görüyorsunuz ya, Mekke'de anasının babasının yanında bundan daha nazlısı yoktu. Allah sevgisi ona her şeyi terk ettirdi." 1. Akabe biatında Medineli Müslümanlar Resulullah'a "Bize Kur'an öğretecek ve İslam'ı anlatacak bir muallim gönder" dediler. Resulullah ilmi, zarafeti ve güzel ahlakı sebebiyle Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye Kur'an muallimi olarak tayin etti. Mus'ab, Esad bin Zürare'nin evine yerleşti. Medine'de ona Kur'an'ı çok güzel okuduğu için El-Mukri yani okuyucu denildi. O, kılıçla değil, güler yüzü, tatlı dili ve Kur'an ayetlerinin derin tesiriyle Medine evlerinin kapılarını tek tek çaldı. Beni Abdüleşel kabilesi lideri Üseyd bin Hudayr elinde mızrağıyla geldi. "Bizim zayıflarımızı kandırmaya mı geldiniz? Derhal gidin buradan!" diye bağırdı. Mus'ab sakince dedi ki, "Hele bir oturup dinlesen olmaz mı? Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen çekip gideriz." Üseyd, "İnsaflı konuştun" dedi. Mızrağını saplayıp oturdu. Mus'ab ona Kur'an okudu. Üseyd o an Müslüman oldu. Ardından kabile reisi
Sa'd bin Muaz geldi. O da Kur'an'ı dinleyip iman etti. O gün kabilesinden Müslüman olmayan kimse kalmadı. Musab'ın gayretiyle Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Şehir, Resulullah'ın hicretine hazır hale getirildi. Ertesi yıl 2. Akabe biatı için Mekke'ye 73 erkek ve 2 kadın Müslüman ile dönüp Resulullah'a müjdeyi verdi. Hicret gerçekleşti, ardından Uhud Savaşı günü geldi. Müşrik ordusu büyük bir kinle Uhud Dağı eteklerine dayandı. Resulullah Efendimiz, muhacirlerin en büyük sancağını Musab bin Umeyr'e teslim etti. Musab ordunun en önünde yer aldı. Savaş kızıştı. Musab bir elinde sancak, diğer elinde kılıçla düşman saflarına karşı sarsılmaz bir dağ gibi durdu. Okçular Tepesi'ndeki düzen bozulunca İslam ordusu darlıkta kaldı. Düşman doğrudan Resulullah'ın bulunduğu yere yüklendi. Musab, Resulullah'a çok benziyordu. Okları ve saldırıları üzerine çekmek için "Ben Allah'ın elçisiyim" diyerek haykırdı. Müşrik atlısı İbn Kamiya saldırdı ve kılıç darbesiyle Mus'ab'ın sağ elini kesti. Musab sancağı hemen sol eline aldı. Musab sol eliyle sancağı tutarken şu ayeti okuyordu: Muhammed ancak bir Resul'dür. Ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. İbn Kamiya ikinci bir darbeyle sol elini de kesti. Musab kolları kesik halde sancağı göğsüne ve boynuna bastırdı. Sancak düşmesin diye bedenini siper etti. İbn Kamiya mızrağını sapladı ve Mus'ab bin Umeyr oracıkta şehit düştü. Musab şehit olunca meleklerden biri Musab'ın kılığına girerek sancağı tuttu. Resulullah "İleri git ey Musab" diye seslendi. Savaş bittiğinde Resulullah Mus'ab'ın kanlı naaşı başına geldi ve gözyaşları içinde Ahzab suresi 23. ayeti okudu. Habbab bin Eret der ki, Mus'ab şehit edildiğinde onu örtecek kısa bir hırkadan başka bir şey yoktu. Başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açılıyordu. Resulullah emretti, hırkayla başını örtün, ayaklarının üzerine de izhir otu koyun. O zenginliği terk etti, cennetin sancaktarı oldu. İslam orduları kıtaları fethederken, sahabeler elde ettikleri her zaferde ve ihtişamda hep o yamalı hırkasıyla toprağa düşen Musab'ı hatırladı ve ağladı. O, Medine'ye tek bir kılıç çekmeden giren ve Kur'an ayetleriyle bir medeniyetin tohumunu atan ilk muallim olarak insanlık tarihine altın harflerle kazındı. Mekke'nin ipekli gençliğinden Uhud'un kanlı toprağına uzanan destansı bir adanış. Musab bin Umeyr, kıyamete kadar hakikate sevdalananların ve cennetin şanlı sancaklarıdır. Resulullah Efendimiz Uhud şehitliğine her gittiğinde Musab'ın kabri başında durur ve şöyle buyururdu: "Onları ziyaret edin ve selam verin. Ruhumu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamete kadar kim onlara selam verirse mutlaka selamını alırlar." O, arkasında bıraktığı dünya servetiyle değil, feda ettiği mukaddes gençliği ve sarsılmaz imanıyla asırlar boyu hakikati arayan nesillerin sönmeyen meşalesi olarak kalacaktır.